Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel papatyanın tarifini paylaşacağım. Bu modelde ben Catania markasının iplerini kullanıyorum bu şekilde. Bu Catania'nın renk kodu kaldırıldı ama bunlar hala satışı devam eden ipler. İsterseniz bunlarla yapabilirsiniz, isterseniz pamuk iplerle de yapabilirsiniz. Oluyor yani, onlarla da oluyor ama benim satış yaptığım kişiler bunları tercih ettiği için bunlarla yapıyorum. Bu marka tabii ki bir tık daha ona göre, hatta neredeyse 2 katı kadar pahalı. Yarım gram olmasına rağmen, yani diğerleri 100 gram o fiyatayken bunlar 50 gram o fiyata. O yüzden bunlar bir tık daha pahalı düşüyor. Çıt çıt kısmında 1.25 milimlik tığla kaplamamı yapacağım. Örgü kısmında 1.40, 1.50, 1.60 hangisi varsa elinizde hepsiyle de olur. Ben şu an 1.60 kullanacağım. İşleme için işleme iğnesine, etamin iğnesine ihtiyacınız olacak. Onun haricinde de silikon tabancanızı hazır edersiniz. Hemen çıt çıt kısmımızı kaplayalım ve aradan çıt çıtımızı çıkartalım. Katanyaların yani bu merserize iplerle örülen çıt çıtlar daha zor kaplanıyor. Şimdi hemen başlayalım ve görelim. Çünkü katları çok çabuk açılan ipler. Başlangıç zincirimi çektim. 5 santimlik bir çıt çıt kullanıyorum. Malzemeleri benden WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi başlangıç sabitlememi hemen daha yaparken katım açıldı. Bir tane daha buraya sabitleme yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 6 santim kullanırsam 4 tane zincir çekiyorum. Hemen buraya dolgularımızı, sık iğnelerimizi yapacağız. 1, 2, 3 taneden sonra yürütmeyeceğim. Hatta 4 yapalım. Tamam. Çünkü çiçeğin dışına çıkmasını istemiyorum. Bu şekilde dolumlarımızı yapalım. Bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne ya da çakma trabzan ne diyorsanız. Bunu buradan şöyle alıyorum delikten. Toplam buradan 2-3 kez alabilirsiniz. Çakma trabzanlar alıyorum. Şuradan. Şimdi buradan delikten geçirmeden alacağım. Bir tane de sık iğne yapacağım aynı yerden. Ve buraya kaydırmamı yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Şuradan paylı keselim bayağı. Çünkü bu kayan bir ip. Bunu buraya yapıştıracağız. Bu zaten çıkmaz. Şimdi çıt çıtımızı kapladık. Hemen beyaz ipimizi, ekru ipimizi alıyoruz. 1.60'lık tığımızla papatya kısmını örmeye başlayacağım. Şunları buradan kaldırayım, buraya odaklamasın. Şimdi normalde bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yapraklı yapacağım. Siz isterseniz 10 yapraklı yapmak isterseniz 5, 10 olarak doldurabilirsiniz. Ben şimdi 6, 12 olarak sık iğne yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sihirli halkamı çektim. Ortası çok sıkı olmasına gerek yok. Hemen buradan kaydırmamı yaptım. Birincisine. Şimdi burada zincir çekmeden aynı yuvaya 2 tane sık iğne, 2 tane yana, hepsine şimdi çift batacağız. Toplam 4 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurada bakın, bu birincisi yaptığımız sık iğne. Bu da ikincisi. Ben ikinciye batıyorum. İkinciye kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu şekilde 6, 12 tane yaptım ve ikinciye kaydırmamı yaptım. Buraların görünümü çok önemli değil. Buraları işleme yapacağız. Şimdi yapraklarımızın güzel olmasına dikkat edelim. Hemen 4 tane zincir çektikten sonra şöyle baş doladığım tığıma birinciye değil ikinciye şöyle üçünü birden çektiğim sık iğneler yapıyorum ya da çakma sık iğne diyelim. Baş doladığım üçünü birden çekiyorum. Baş doladığım
Üçünü birden çekiyorum. Burada 3 tane çakma sık iğne oldu. Hemen buraya birincisinin 2 lobuna birden batarak kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Baş doladım. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Hemen sıradakine kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle ellerinizle bunları açın. Daha hani geniş olduğunda bakın şöyle. Yani yaparken el ütüsü yapın. Bu şekilde daha güzel oluyor. Yani yaprakları geniş. Ben de çok aşırı çıtır sevmiyorum ince olanları. Bazıları sık iğne de yapıyor. Böyle sıra sonuna kadar yapacağız. 11 ya da 12 tane yaprak çıkması yeterli olacak. Katlarımızın açılmamasına ve bütün yaprakların 4 zincirli oluşmasına dikkat edelim. Ellerimizde de her 2 tane de bir el ütüsü yapalım. Böylelikle modelimiz çok hem muntazam olur hem de güzel düşer. Şöyle bakın böyle. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, bir tane burada zincirim, sık iğnem kaldı. Buraya bir tane daha yaprak yaptığımda, yani kaydırmalarınızı benim gösterdiğim şekilde yaparsanız şu an tam 12 tane yaprağınız çıkması gerekiyor. Hani birinciyi değil ikinciyi kaydırma yaparsanız çok daha güzel olacak. Bakın burada başlangıç noktamızda kaydırmamızı yapıyoruz. Şöyle buraya bir zincir çekelim, keselim. Toplamda 12 tane yaprağınız oluşması gerekiyor. Bunu şöyle arkaya doğru ipinizi çekerek gizleyin. Burası şimdi bizim en aşağıya, yani çıt çıtımızın şurasına gelecek kısım. Şöyle. Şimdi işlemelerimizi yapacağız. Bunları burada gizleyelim. Son tane işleme için ipinizi ayarlayın. Şimdi işlemeyi yaparken orta kısmından başlayalım. Masaya koyarak yapacağım. Şöyle iğnenizin etrafını 2 kez dolayın. Aynı yerden geri. Ama bu ipi de böyle dibe kadar ittirin. Arkaya geçmemesi için şöyle hafif şöyle gir çık yapıp sonra çekelim. Şurayı sabit üstten tutun ki şekli bozulmasın. Böyle bir yuvarlak yaptık. Çevresini 6, 7 artık kaç tane sığdırabiliyorsanız dolduralım. Yani ortaya bir, kenarlara 6 ya da 7, dış kısmına da 2 kez böyle doluyoruz. Dış kısmına da 12 ya da 13 kez böyle tomurcuklar yapacağız. Evet, buraya kadar şöyle doldurmalarımı yaptım. Tam ipim de 0'a 0 bitti, yani iyi oldu. Hemen şunu yapıştıracağız. Şurada paylı ipimiz vardı. Buna dikkat edelim, bu buraya yapışsın. Şöyle bir C yapıyoruz, ters C. Şu kısım aşağıda kalacaktı. Şu. Şöyle dümdüz yapıştıracağım. Yani bu model gerçekten çok fazla satıyor. Ben senede bundan herhalde 600-700 tane hazırlıyorum. Bu şekilde. İnşallah sizler de bol bol satarsınız. Beni izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Hepiniz hoşça kalın.